Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz kır çiçeği bluzun yapımını anlatmaya çalışacağım. Bluz için şöyle göstereyim. Kullandığım ip, içeriği bakın 100 gramı 340 metre olan pamuk içerikli bir ip. Yazlık olacağı için pamuk koton içerikli ipleri tercih etmenizi öneririm. Metrajına da özellikle dikkat ederseniz uygun ölçüde bluzlar örebilirsiniz. Aynı zamanda videoda 1 santimetreye karşılık gelen ilmek sayısını paylaştım. O da önemli bir kriter. Buna göre kullanacağınız ipi seçmenizi öneririm. Şiş olarak ip kalınlığına uygun 3,5 numara şiş kullandım. Yakadan başladım. Yaka için 40 santimetre misinalı şişle başladım. Sonra gövdede ilmek sayıları arttıkça 100 santimetre misinalı şişlere geçtim. Yine kollar da dikişsiz bir şekilde örüldü. Oralarda da 40 santimetre 3,5 numara şiş kullandım. Bluzu yakadan örmeye başladım. Önce yaka düşürme çalışması yaptım. Sonra reglen artışlarına başladım. Bluzun ön kısmında ve arka kısmında şöyle minik ajurlu bir model uyguladım. Bu sizin tercihinize bağlı. Bu model olur, farklı model olur ya da düz olabilir. İstediğiniz şekilde örebilirsiniz. Robayı tamamladıktan sonra önce gövdesini, sonra da kolları yuvarlak bir şekilde dikişsiz olarak örüp bluzu tamamladım. Ben M beden için ördüm. Yaklaşık 230 gram ip kullandım. Beden tercihinize göre, boy tercihinize göre, yine kol boyu tercihinize göre kullanacağınız ip miktarı değişebilecektir. Videoda benim ördüğüm medium beden haricinde small ve large bedenler için de sayıları paylaştım. Dilerseniz o bedenlerde de örebilirsiniz. Evet, artık yapımına başlayalım. Evet, örgüye başlayalım. Kullanacağım ip şöyle makara şeklinde satılan bir ip. Özelliklerini şöyle göstereyim. %100 penye pamuk. 100 gramında 340 metre var. Şöyle bakın, kalınlığı da 3,5 numarayla örmeye uygun bir ip. Ben bütün örgüyü 3,5 numara şişle öreceğim. Yakadan başlayacağım. Yaka için dikişsiz olacağından 40 santimetre misinalı şiş kullanacağım. Sonra ilmek sayıları arttıkça 100 santimetreli misinalı şişe geçiş yapacağım. Şimdi ipin şöyle bakın, bizim için şu iki tane değeri önemli. Tasarımı yaparken buna göre ben yaptım. 1 santimetrede kaç ilmek var? Bunu nasıl buluyoruz? Her zaman olduğu gibi ipimizle ve şişimizle bir deneme örgüsü örüyoruz. Ben kullanacağım modeli de uyguladım. Bunun üzerinde 10 santimetrede kaç tane ilmek var? Bunu sayıyoruz. Ve bu bulduğumuz değeri 10'a böldüğümüzde 1 santimetreye karşılık gelen değeri buluyoruz. Benim için bu değer 2,6 ilmek. Yine aynı şekilde bu örgüde 10 santimetrede kaç sıra var diye saydım. Onu da 10'a bölerek 1 santimetrede kaç sıra olduğu bilgisini buldum. O da 3,6 sıra. Verdiğim sayılarla örgünüzü örebilmeniz için kullanacağınız ipe dair bilgilerin bu değerlerle aynı ya da çok yakın değerde olması gerekir. Evet, tasarımı ben 3 farklı beden için hazırladım. Small beden, medium beden ve large beden. Ben medium beden öreceğim. Siz dilediğiniz bedenle devam edebilirsiniz. Bedenlere dair ölçüleri de şöyle kısaca açıklayayım. Burada beden genişliği dedim. Aslen göğüs çevresi, göğüs çapı. Small beden için 96 cm, medium beden için 104, large için 112 cm. Bunlar beden ölçüsü, standart beden ölçülerine göre 8-12 cm kadar bolluk payı verilmiş halleri. Siz ne kadar bollukta istiyorsanız kendi bedeninize onu ekleyerek ve göğüs çevresi ölçünüze o bolluk payını ekleyerek buradan ilgili bedeni seçebilirsiniz. Evet, ilmek alarak örgüye başlayalım. Ben medium beden için 136 tane ilmek alacağım. İpimden yeterince ayırıp ilmek almaya başlıyorum. İstediğiniz yöntemle ilmek alabilirsiniz. Buradaki ilmek sayısından bir tane daha fazla ilmek alıp gelelim. ...136 ilmek aldım. Bir tane de fazladan alıyorum.
137 ilmek. Şimdi şöyle ilmekleri düzgünce şişin diğer ucuna doğru yerleştireceğim. Yönü kaymasın. Bakın şu alt çizgiyi şöyle takip ederseniz dönmemesine dikkat edin. Şimdi burada bu son aldığım ilmeği sol şişten sağ şişe önce geçiriyorum. Sonra bu ilmeğin içinden bu taraftaki ilk şöyle geçirdim. İlk ilmeği alıyorum. Ve bu ilmeği düşürüyorum şişten. Takalım tekrar yerine ve şöyle ipleri de çekiyorum. Şimdi tekrar 136 ilmeğe düştü. İlmek sayımız iki tarafı da birbirine bağlamış olduk. Burası örgümüzün başlangıç noktası. O nedenle bir tane işaretleyici yerleştiriyorum. Ve lastiğe başlıyorum. Lastiği şöyle öreceğim. Bir düz bir ters ama bakın düzleri böyle önden değil arkadan alacağım. Tersi normal. Tekrar gösteriyorum. Düzü arka tarafından şöyle alacağım. Tersleri normal alıyorum. Tekrar düzleri arkadan, yani şöyle almıyorum. Şöyle alıyorum. Tersi normal. Bu lastik şöyle duruyor. Göstereyim size. Bakın aynı bluzdan bir tane deneme çalışması yaptım. Şöyle duruyor. Ben bu modelde bu lastiği tercih ettim. Siz dilerseniz normal lastik de yapabilirsiniz. Bu sırayı bu şekilde örüyoruz. Sıranın sonuna geliyorum. Son 2 ilmek düzü yine arkadan aldım. Tersi de örerek başlangıç noktasına geldim. Bir turu tamamladık. Şimdi bu şekilde devam edeceğim lastiğe. Yine bakın düzü yine arkadan alacağım. Tersi normal alıyorum. Bu şekilde lastiğe devam edelim. Yaklaşık bir 2-2,5 santimetre kadar örelim. Evet, lastiği ördüm. Bakın görüntüsü bu şekilde. 2 santimetre ördüm. Siz dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şimdi artık lastiği bitiriyorum. Bundan sonra yaka düşürme yapacağım. Şimdi yaka düşürme daha önce de çok izah ettim ne olduğunu. İnsan anatomisinin daha uygun olabilmesi için ördüğümüz örgünün bakın şöyle burasını ön gibi düşünürsek burası da arka olduğunda şöyle ön yakanın arka yakaya göre daha aşağıda durmasını sağlayan bir teknik. Kullanımının daha konforlu olmasını sağlıyor örgülerimizin. Şimdi bunu yapacağız. Normalde bu örgüyü ben reglan robalı yapacağım. Ama reglan artışlarına başlamadan önce yaka düşürmeyi yapacağım. Yaka düşürmeyi de yuvarlak yaka mantığına uygun bir şekilde yapacağım. Şimdi ona bakalım nasıl. Şöyle şu çizim üzerinde. Bakın şu bizim örgümüz. Şu an benim ilmek sayım 136 medium beden için. Şimdi şurası bizim başlangıç noktamız. Yani şu ilk kırmızı ayracı yerleştirdiğim nokta. Bütün sıralarımızın başlangıç noktası. Şimdi buradan itibaren sağ ve sola noktalar işaretledim. Kaç tane işaretledim? Bakın şu orta noktadan itibaren sola sayalım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane nokta işaretledim. Aynı şekilde sağda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de bu tarafta işaretlediğim nokta var. Şimdi yaka düşürmemizin aşama sayısı 7 olacak. Bu noktalar bize aşama sayısını gösteriyor. 7 aşamalı 14 sıradan oluşan bir yaka düşürme çalışması yapacağım. Bu 14 sıra şu santimetre yoğunluğundan hesaplarsak yaklaşık 4 santimetreye karşılık gelecek. Yani ön yakamız arka yakaya göre 4 santimetre daha aşağıda olacak. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Başlangıç noktasından başlıyoruz. Yönümüz bu şekilde sola doğru gidiyoruz. Bu şekilde devam ederek ilk noktaya geliyorum. İşaretlediğim ilk nokta. Bakın burası 1 numaralı nokta. Buraya geldikten sonra devam etmiyorum. Geriye dönüyorum. Bakın buradaki ilmek sayısı small beden için yazdım ben bu çizimde 15 ilmek her iki tarafta. Bu değer medium için 17,
large için 19 ilmek olacak. Diğer adımların aralıkları hep aynı. Bütün bedenler için 6 ilmek olacak. Şimdi ne dedik? İlk noktaya geldik, birinci noktaya. Buradan devam etmeyip geriye döneceğim. Kısa satırlar şeklinde yapacağız bu çalışmayı. Bu geriye dönüşlerimize kısa satır diyoruz. Buradan geriye döneceğim. Başlangıç noktasını geçip 2 numaralı geri dönüş noktasına geleceğim. Tekrar buraya geldikten sonra yine bu tarafa devam etmeyeceğim. Bu geriye döneceğim ve tekrar bu yönde ilerleyeceğim. Bu sefer 1'i geçip 3 numara, en son 2 numaradaydık. 3 numaralı noktaya geleceğim. Buradan sonra tekrar devam etmeyip geriye döneceğim. Devam edeceğim. Başlangıç noktasını ve 2 numarayı geçip 4 numaralı geri dönüş noktasına geleceğim. Bu şekilde böyle sağa ve sola gidişler şeklinde toplam 14 tane noktamız var. Bunların hepsini bitirdiğimizde yaka düşürme çalışmasını yapmış olacağız. Şimdi uygulamalı bakalım. Başlangıç noktasını alayım. Şimdi yani bakın şu noktadan 1 numaralı noktaya gideceğim. Kaç tane ilmek? Ben medium beden örüyorum. 17 tane ilmek. Şimdi öncelikle isterseniz bunları baştan işaretleyin. İşiniz çok kolaylaşır. Ben işaretledim. Başlangıç noktasına itibaren 17 ilmek saydım. İlk işaretleyiciyi yerleştirdim. Sonra 6 ilmek aralıklarla bakın toplam 7 tane olacak. Yani bundan sonra 6 tane daha nokta işaretledim. Her birinin arası 6 ilmek bakın. Bu şekilde toplam ilk 15, diğerleri 6 olacak şekilde 7 tane noktayı işaretledim sol taraf için. Aynı şeyi sağ tarafta da yaptım. Yine buradan 17 ilmek saydım. İlk işaretleyiciyi yerleştirdim. Diğerleri 6 ilmek aralıklarla toplam 7 tane olacak şekilde yine bu tarafa da işaretleyicileri yerleştirdim. Bunlar bizim işimizi kolaylaştıracak. O noktalara geldiğimizde geri dönüşler yapacağız. Bu ayracımız burada hep kalmaya devam edecek. Şimdilik en azından onun yerini değiştirmiyoruz. Şimdi ilk işaretleyiciye kadar 17 ilmeği örüyorum. Evet, ilk noktaya geldim sol taraftaki. Bu işaretleyicimi çıkardım. Buradan dediğim gibi devam etmiyorum ve geriye dönüyorum. Şimdi geriye döndüğümüzde hep yapacağımız bir işlem var. Bu son ördüğümüz sol şişte olan ilmeği sol şişten sağ şişe alacağız ip öndeyken. Ve ipi şöyle geriye doğru çekerek bakın çift ilmek haline getireceğiz. Normalde ilmeğimiz şöyleydi. Görüntüsü bakın. Bir tane ilmekti. Onu ben ipini şöyle geriye doğru çekerek bakın çift ilmek haline getirdim. Her geri dönüşümüzde bu işlemi yapacağız. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Burası arka yüz. O yüzden ters öreceğim ilmekleri. İpi öne aldım ve devam ediyorum. Şimdi yani şu bir numaralı noktadan geri döndüm. Başlangıç noktasını geçip 2 numaralı noktaya geleceğim. Bu ne demek? Bakın başlangıç noktası. Bunu geçeceğim. Devam edeceğim. 2 numaralı nokta burası. Oraya geleceğim. Ters örerek. Evet, 2 numaralı noktaya geldim. Yine burada da işaretleyiciyi çıkardım ve geriye döndüm. Şimdi bakın 2'den geriye döndük. Yönümüz bu yönde olacak. Devam edeceğim ama önce ne yapıyorum? Bütün geri dönüşlerde ipi öne alıyorum. Son ördüğüm ilmeği sol şişten sağ şişe alıyorum ve ipi şöyle arkaya çekerek çift ilmek haline getiriyorum. Şimdi ön yüzdeyim, düz öreceğim. Düz örerek başlıyorum. Nereye kadar? 2'den şimdi geriye döndük. Bakın devam edeceğim. Başlangıç noktasını geçeceğim. 1 numaralı noktayı geçip 3 numaralı noktaya geleceğim. Yani bir sonraki. Zaten onu çıkarmıştık işaretleyicisini ama onu nereden biliyoruz? O noktada biz geriye dönmüştük ve bir çift ilmek oluşturmuştuk. Bakın hemen bulabiliriz. Şöyle bakın. Bakın şurada. Görüntüsünden anlaşılıyor. Burası 1 numaralı noktaydı. Şimdi buraya geleceğim. Onun nasıl örüldüğünü göstereceğim. Sonra 3 numaraya devam edeceğim. Düz örüyorum.
Bakın o bir numaraya ait olan çift ilmeğe geldim. Onu şöyle örüyorum. Bakın şöyle iki parçasından birden tutarak tek ilmek gibi örüyorum. İpi sıkı tutuyorum burada. Sonra devam edeceğim. 6 ilmek sonra 3 numara var. Oraya geliyorum. Evet, oraya geldim. Şimdi bu işaretleyiciyi yine çıkartıyorum. 3 numaradayız ve burada tekrar geriye dönüyorum. Geriye döndüğümüzde yapacağımız uygulama hep aynı. Son ördüğümüz ilmeği sol şişten sağ şişe alıp şöyle geriye çekerek ipimizi çift ilmek haline dönüştürmek. Şimdi arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Yolumuz nasıl olacak? 3 numaradan geriye döndük. Bakın burayı geçeceğim artık. Burada herhangi bir şey kalmadı. Başlangıç noktasına geleceğim. Burada 2 numaranın çift ilmeğini göreceğim ilerlerken. Ona geleceğim. Onun örülüşüne bakacağız birlikte. Sonra da 4 numaraya ulaşacağız. Evet, bakın 2 numaralı noktanın çift ilmeği bu. Yine onu da şöyle geldiğimde oraya iki parçasından birden şişi geçirip tek ilmek gibi örüyorum. Yine ipi sıkı tutuyorum. Sonra devam edip 4 numaralı noktaya geleceğim. Evet, oradayım. Şimdi yine bunu çıkardım. Geriye döndüm. Şimdi 4 numaradan geriye döndük. Hareketimiz bu yönde olacak. Önce ipi öne alıp son ördüğüm ilmeği bu şekilde sağ şişime alıp ipi de geriye çekerek çift ilmek haline getirdim. Şimdi düz örerek devam ediyorum. Bu defa yolum nasıl olacak? Devam edeceğim. Başlangıç noktasını geçeceğim. Burada 3 numaradaki çift ilmeğe geleceğim. Sonra da 5'e devam edeceğim. Evet, çift ilmeğe geldim öncelikle. Onu yine tek ilmek gibi örüyorum. Sonra 6 ilmek ilerleyip 5 numaralı geri dönüş noktasına geliyorum. Oraya geldiğimde yine işaretleyiciyi çıkarıp geriye dönüyorum ve aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. İlk işlem çift ilmek oluşturmak, sonra ters örerek devam etmek. 5 numaradan geriye döndük. 4 numaradaki çift ilmeğe geleceğiz. Onu tek ilmek gibi örüp 6 numaraya devam edip buradan geriye döneceğiz. Bakın şu an her iki tarafta sol tarafta daha doğrusu 3 tane noktadan geriye döndük. Bu işaretleyicilerimizden anlayabiliriz. Sağ tarafta 2 tane noktadan geriye döndük. Geriye bakalım 5 tane noktamız var. Bu tarafta 4 tane noktamız. Şimdi artık devamını göstermeyeyim. Hep aynı şekilde devam edeceğiz. Bütün bu işaretlediğimiz noktalardan geri dönüp çift ilmekler oluşturacağız. Bir sonraki sırada o çift ilmeklere geldiğimizde onları tek ilmek gibi örüp bir sonraki geri dönüş noktasından tekrar geriye döneceğiz. Bu kısmı tamamlayalım. Toplam 14 tane geri dönüş noktamız var. Hepsini tamamlayalım. O noktada zaten yaka düşürme çalışmasını bitirmiş olacağız. Evet, son aşamaya geliyorum. Bakın şu ayraç son aşama. Ondan önce çift ilmeğe geldim. Şu an onu örüyorum. Sonra aradaki 6 ilmeği örüp son geri dönüş noktasına ulaşıyorum. Evet, ona da geldim. Son kez buradan geri döndüm. Son çift ilmeği oluşturuyorum. Şöyle birkaç tane ilmek öreyim. Ve ne yaptığımıza bir bakalım. Bakın burası örgünün ön tarafı. Burası arka tarafı. Bakın bu geri dönüşlerimiz burada
böyle bir düz örgü alanının oluşmasına sebep oldu. Oysa ön tarafta hiç öyle henüz bir durum yok. Bittiğinde şöyle olacak, bakın yakamız. Şişte çok iyi şu an gösteremiyorum ama şu ön yaka, şöyle biraz açayım. Ön yaka arkaya göre, bakın hesaplarımıza göre 4 santimdi. 4 santimetre daha aşağıda duracak. Bu da daha rahat bir kullanım sağlayacak bizlere. Şimdi bu noktadan itibaren artık reglan artışlarına başlayacağız. Ama onun için ufak bir yapmamız gereken çalışma var. Onu yapalım. Evet, roba artışlarına başlamadan önce artışları yapacağımız noktaları işaretlemeliyiz. Bakın reglan robalı örgülerde 4 tane nokta olur. Şunu da göstereyim. Bu small beden için olan. Şöyle örgümüz bu. 4 tane nokta olur. Bu noktalarda artışlar yaparız ve oralardan itibaren roba büyümeye başlar. Şimdi small beden için bakın ayrımlar şöyle olacak. Şurada gördüğünüz kısım arkasını gösteriyor, 45 ilmek. Burada gördüğünüz kısım ön parça, yine 45 ilmek. Şu yanlardaki kısımlarda kollar, 15'er ilmek. Aralarda da 2'şer ilmek reglan noktalarımız var. Şimdi ben medium beden örüyorum. Medium beden için bakın şöyle olacak o sayı. Arka ve ön 47, kollar 17. Large bedende ise arka ve ön 49, kollar 19. Bu reglen artış noktalarımız hep 2'şer ilmek. Şimdi benim için 47 ve 17. Şimdi onu nasıl yapacağız bakalım. 47 tek sayı olduğu için 2'ye bölüyorum. 23,5 çıkıyor. Bir taraf 23, bir taraf 24 olacak. Bu ne demek? Şimdi şu bizim baştan beri başlangıç noktası dediğimiz nokta arka ortası. Şimdi buranın arka ortası olabilmesi için arkanın şöyle her iki tarafa da eşit bir şekilde devam etmesi lazım. İşte tek sayı olduğu için bir taraf bir tane fazla olacak. Kaç olacak? Bir taraf 23, bir taraf 24 olacak. Şimdi buradan itibaren 23 ilmek sayıyorum. Burayı işaretliyorum. 24 ilmek sayıyorum. Burayı işaretliyorum. Evet, şimdi önce 23 ilmek sayıp bu tarafta, 24 ilmek sayıp bu tarafta işaretlerini yerleştirdim. Oralarda ne olacaktı? 2'şer ilmek reglan noktalarımız. Bakın o taktığım işaretleyicilerden sonra 2'şer ilmek daha saydım. Birer tane daha şöyle işaretleyici yerleştirdim. Şimdi burası arka parçamız. Sonra yanlarda 17 ilmek kollar olacak. Her iki taraftan 17 ilmek sayarak kolların ilk işaretlerini yerleştirdim. Sonra yine o noktadaki reglanlar için 2'şer ilmek daha sayarak sonraki işaretleri de yerleştirdim. Şöyle bakın göstereyim. Burası arka ortası. Bunlar arka ile kolların araları. Şunlar da kollarla önlerin araları. Önde de yine 47 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu noktada ufak bir değişikliğimiz daha olacak. O da bakın şu. Önce çizimde göstereyim. Bu başlangıç noktamız baştan beri arka ortadaydı. Şuradaydı yani. Şu çizimde göstereyim. Onu buradan sol arka reglan noktasının hemen bitimine taşıyacağız. Yani şöyle alıyorum. Tuttuğumda bakın burası ön. Burası arka. Arkanın ortası burasıydı şu ana kadarki başlangıç noktamız. Onu şu arka sol reglan çizgisinin bitimine, yani şu noktaya taşıyacağım. Bunun için şöyle yapıyorum. Bu ayrıca artık buradan çıkartıyorum ve buradaki şu reglan noktasının bitimindeki ayrıca çıkartıp onun yerine yerleştiriyorum. Farklı renk olması bize buranın başlangıç noktası olduğunu gösterecek. Artık yeni noktamız burası. Şimdi şurada kalmıştım en son. Geri dönüş yapmıştım. Son şu geri dönüş ilmeğini örmüştüm. Sonra birkaç ilmek ilerlemiştim. Şimdi artık buradan yeni başlangıç noktama kadar örerek geliyorum önce. Evet, oraya kadar ördüm. Şimdi artık bu sırayla birlikte reglan artışlarına başlayacağız. Reglan artışları nedir? Şimdi bakın bizim şöyle işaretlerle işaretlediğimiz 1, 2, 3, 4 tane noktamız var. Arada 2 ilmek var. Kenarlarında da işaretleyiciler. Şimdi biz her noktada şöyle bir işlem yapacağız reglan artışları için. Bu 2 tane ilmeğin sağ tarafında ve sol tarafında artışlar yapacağız.
Bunu 2 sırada bir yapacağız. Artış sırasında 4 noktada bu işlemi yaptığımız için her noktada bakın bir sağında bir solunda 2 ilmek artıyor. 4 noktada 8 tane ilmek artacak her artış sırasında. Ama dediğim gibi bunu 2 sırada bir yapacağız. Şimdi gelelim başlangıç noktasına. Bir ilmek kalmıştı, onu da örüyorum ve başlangıç noktasına ulaşıyorum. Bakın şimdi bu 2 tane ilmek hep sabit kalacak. Bu ilmeklerin dışlarında artışlar yapacağız. Şimdi ilk artışımı burada başlıyorum bu sırada. Devam edeceğim. Burada yapacağım. Burada yapacağım. Burada yapacağım. En son buraya geldiğimde, şimdi burada yapıyorum ya çıkışında. Sadece giriş tarafında yapacağım ve artışım bitecek. Sonraki sıra artış yapmadan öreceğim. Bakın hemen yapalım. Bu defa ben artışları şöyle yapacağım. Çıkış tarafında, yani sol tarafında şöyle bir sonraki ilmeğin altındaki, bakın şu ilmeği bir daha gösteriyorum. Şu sırada gelen ilk ilmeğin bakın şu altındaki parçasını şöyle şişe alacağım ve onu bu şekilde öreceğim. Şimdi buradaki artışımı yaptım. Dediğim gibi sıranın sonunda sadece burada artış yaparak sıra artışlarımı bitireceğim. Şimdi bu artışı yaptım. İlmeğin kendisini de örüyorum ki artışımız oluşsun. Bakın bir ilmekten 2 tane ilmek çıktı. Şimdi devam edeceğim. Nereye kadar? Bir sonraki işaretli noktaya kadar. Evet, oraya geldim. Şimdi sağ taraftaki artışın nasıl olacağına bakalım. Bakın şu son ördüğüm ilmeğin kendisi şurası. Onun bir altı da şurası. Onu şişe alıyorum ve örüyorum. Kendisini örmüştüm zaten. Bu şekilde artışını da yaptım. Şimdi aradaki 2 ilmek hep sabit kalacak. Sonra sol tarafında yine aynı işlemi yapacağım. Bakın şu sonraki ilmeğin şu alt parçasını, şu ilmeği şişe aldım ve önden batarak ördüm. Bu noktanın artışlarını yaptık. Devam ediyorum. Bir sonrakinde birlikte yapalım. Evet, geldim oraya. Bakın yine şuradaki şu ilmeği şişe aldım. Ördüm. Sağ tarafta artırdım. 2 ilmeği örüyorum. Sol tarafa geçiyorum. Buradaki artışı da şöyle bir alttaki ilmeği alarak yapıyorum. Evet, bunu da arttırdık. Şimdi ön ilmeklerindeyiz. Onları örüyoruz. Bu noktada da aynı şeyi yapacağız. Evet, oraya geldim. Şimdi yine artışımızı yapalım önce. Sağ taraftaki artışımız. Bakın şu alttaki parçasını ilmeğin alarak şişe bu şekilde yaptım. Reglan ilmeklerini ördüm. Şimdi sol tarafta da şu ilmeği şişe alarak yaptım. Şimdi devam edelim. Son noktamız kaldı. Evet, oraya geldim. Buradaki artık son artışımız bu sıra için. Yine bakın öncesindeki ilmeğin şu altındaki parçasını şişime aldım ve onu ördüm. Şimdi bir sıranın artışlarını burada başlamıştık. Bütün sırada yaptık. Burada bitirdik. Başlangıç noktasına geldim. Şimdi artış yaptığım sırayı tamamladım. Ne demiştik? 2 sırada bir artış yapacağız. Şimdi bu sırada hiç artış yapmayacağım. Baştan başlayacağım. Bütün ilmekleri düz öreceğim. Bu artış sıralarını takip edebilmeniz için bakın size şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Şöyle siyah biten ya da başka renk bir işaretleyici aldım ve bu başlangıç işaretleyicimi onu taktım. Şimdi bu öreceğim sıra artış yapmadan öreceğim sıra olacak. O sıralarda bakın anlayabilmek için bu kırmızıyı değil de bu siyahı takıyorum.
Diyelim örgüme bıraktım, ara verdim, tekrar aldım elime. Hangi sıraya örüyordum? İlmeklere bakarak anlamaya çalışmaktansa buna bakarak anlayacağım ki siyah işaretleyici takılıysa ben bu sırada artış yapmıyorum. Bir sonraki geldiğimde kırmızıya dönüştüreceğim. Çünkü bir sonraki sırada artış yapacağız. Bu şekilde şimdi başladım. Hiç artış yapmadan bütün sırayı örüyorum. Tekrar aynı noktaya geliyorum. Evet, başlangıç noktasına kadar düz örerek geldim. Şimdi bir artışı tamamladık. Yani bir sıra artırdık. Arkasından bir sırada artırmadan ördük ve bir tam artırma turunu tamamlamış olduk. Şimdi bu işlemi bir kere daha yapacağım. Yani son 2 sırayı tekrarlayacağım. Bir sıra artırma yapacağım. Ardından bir sırada artırmadan öreceğim ve bir sonraki sırada model kurulumuna başlayacağız. Şimdi bu sıra artış sırası olacağı için bakın yine işaretleyicileri değiştiriyorum. Kırmızıyı takıyorum. Bu sırada artırma yaptığımı anlayabileceğim bu sayede. Şimdi ilk başını göstereyim. Şu bir sonraki ilmeğin altındaki şu ilmeği şişe alıyorum ve önden batarak artırmamı yapıyorum. Sonra düz örerek devam edeceğim. Ne yapacağım? Bakın 1, 2, 3 noktada artırmaları yapacağım. Burada da en son bu sarı tarafı, sarı işaretleyici tarafında son artırmayı yapıp artırma sırasını tamamlayacağım. Sonra orada yine siyah işaretleyiciye dönüştüreceğim. Ondan sonra bir sırada artırmadan öreceğim ve sonrasında birlikte modele başlayacağız. Evet, bahsettiğim 2 sırayı tamamladım. Başlangıç noktasına da geldim. Şimdi artık bu sıradan itibaren modelin kurulumuna başlayacağız. Modelimiz şöyle göstereyim. Minik üçgen ajur modeli. Modelin bir tekrarı 10 ilmekten oluşuyor. Şimdi benim başlangıçta ön ve arka ilmek sayım 47 idi. 2 kere artırma yaptım. Her artırmada kenarlardan birer ilmek arttı. Dolayısıyla şu an ön ve arka ilmek sayım 51 oldu. Ben modeli sadece ön ve arkada uygulayacağım. Bakın şöyle şunu da göstereyim. Burası ön, burası arka. Ön ve arkada yapacağım modeli. Kolları düz yapacağım. Dolayısıyla buradaki ilmek sayım önemli. Şimdi modelin simetrik olabilmesi için evet bir tekrarı 10 ilmek ama sonuna bir 5 ilmek eklemek gerekiyor. Şimdi benim ilmek sayım 51. 4 tekrar yapacağım. 40 ilmek olacak. Yanına simetrik yapmak için 5 ilmek ekleyeceğim. 45 ilmek olacak. Ortasına şöyle bakın yerleştirmek için ön gövdenin ortasına düzgün bir şekilde, simetrik bir şekilde yerleştirebilmek için şu an 45 ilmeğe ihtiyacım var. Bu bakın 4 tane ajurlu başlangıç için. Benim ilmek sayım 51. 51'den 45'i çıkardığımda 6 ilmek kalıyor. Dolayısıyla 2'ye bölüyorum. Kenarlarda 3'er ilmek kalacak. Şimdi bunu siz de kendi ilmek sayınıza göre o 45 ilmeği ortada bırakacak şekilde ayarlamanızı tavsiye ederim. Şimdi önce şöyle bu sıradan itibaren artık artışa başlayacağım. O nedenle şöyle işaretleyiciyi değiştireyim daha doğrusu. Şimdi o modeli işaretleyelim. Dediğim gibi 51'den 45'i çıkardım. 6 kaldı. 2'ye böldüm 3. Her iki taraftan bakın buradan başlangıçtan itibaren farklı bir renkle işaretliyorum. 3 ilmek burada. 3 ilmekte şurada işaretliyorum. Şimdi bu iki mavi işaretleyicinin arasında 45 ilmek var ve ben modeli buraya yerleştireceğim. Burası arka. Aynı şeyi ön için de yapalım. Şöyle geliyorum ön kısmına. Yine buradan itibaren 3 ilmek buradan. Siz ilmek sayınıza göre bu 3 değişebilir. Sadece ortada 45 kalacak şekilde kenarlarda kaç ilmek kalacaksa bu şekilde işaretleyin. Yine buradan da 3 ilmeği işaretledim. Ortadaki 45 ilmeğim oluştu. Bu hep bu şekilde kalacak. Buraya modeli yerleştireceğim. Şimdi bu sırayı artış sırası aynı zamanda 2 sırada bir hep reglen artışlarımız devam edecek. Önce reglen artışını yaparak başlıyorum. Şöyle şu ilmeği artırıyorum bakın. Ve şöyle ilmek kalana kadar modelin olduğu noktaya geldim. Şimdi hemen modeli kısaca şurada anlatayım. Dediğim gibi bu modeli anlattığım bir videom var. Detay için lütfen ona bakın. Şöyle bakın 4 tane modelim var. Birden örgü şemaları bu arada sağ alttan sağdan sola doğru
aşağıdan yukarıya doğru okunur. Her burada gördüğünüz kare bir ilmeğe karşılık gelir. Bakın 1'den 45'e kadar ilmeklerim işaretli. Zaten burada da işaretli. O bölge burası. Bakın şuradan şuraya kadar işaretledim o bölgeyi. Yukarıya doğru da bakın birinci sıradan 10. sıraya kadar 10 sırada bir tekrarlıyoruz. 10. sıraya kadar bir model bitiyor. Sonra tekrar 1 ile gösterdim. 1'den 10'a kadar ikinci model geliyor. İkinci modelde biz ajurlarımızı ilk modelin ortalarına bakın ortalarına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi biz şu sıradayız ve şu noktadayız. Bakın buradan başlayıp modelimizi sırayla uygulayacağız. Şimdi buradaki işaretler neler? Önce kısaca onu da söyleyeyim. Şu yuvarlaklar dolama anlamına geliyor. Şu sağa doğru çizgi sağa kesme anlamına geliyor. Şu sola doğru çizgi sola kesme anlamına geliyor. Bunları da bildikten sonra şimdi uygulamamız çok kolay. Bakın kenardan başlıyorum. Kaç tane ilmek var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmek sonra dolamayla başlayacağım. Birebir bunu uygulayacağız şimdi. 45 ilmeğim burada başlıyordu. Ne dedim? 7 tane öreceğim. Yedi tane ilmeğimi ördüm. Şimdi bir tane dolama ardından bir tane sola kesme yapıyorum. İpi öne alıyorum dolama yapmak için. Sola kesmeyi nasıl yapıyoruz? İlmeklerimin yönünü düzeltmem gerekiyor. Modelin anlatım videosunda da bahsetmiştim. Bu ilmeklerin yönü çok önemli. Düzgün durması için modelinizin. Yönlerine, kesmelerin yönlerine mutlaka dikkat etmelisiniz. Şimdi bu iki tane yönlerini düzelttiğim ilmeği birlikte keserken aynı zamanda bakın dolamamı yapmış oluyorum. Bir dolama yaptım, bir kesme yaptım. Arada bakın şurası 8 ilmek. 8 tane düz örüyorum. Bundan sonra tekrarlar şeklinde devam edecek. Bakın yine bir dolama, bir sola kesme 8 ilmek. Bir dolama, bir sola kesme 8 ilmek. Bir dolama, bir sola kesme. En son sadece 6 tane ilmek kalacak. Bu 45 ilmeği sağlamak üzere. Şimdi bunu yapacağız. Bir dolama, sola kesme için ilmeklerimin yönünü düzelttim ve kesme yapıyorum. Bakın dolama ve kesme oluştu. Şimdi arada 8 ilmek. Tekrar dolama ve sola kesme. Sonra 8 ilmek. Tekrar son kez bakın az kaldı çünkü ilmek sayım dolama ve sola kesme. Geriye 6 tane kalmalı. Zaten öyle oldu. Onları da örüyorum. Şimdi 45 ilmeği tamamladım. Reglan noktasına kadar devam ediyorum. Oraya geldiğimde bu sıra artırma sıram, artırmayı yapacağım. Kol ilmeklerindeyim. Kol ilmeklerini örüyorum. Reglan noktasına geldim. Artırmamı yapacağım. Ve tekrar model noktasındayım. Ön
parçadaki işaretlediğim 45 ilmeğe geldim. Yine aynı şey. Baştan 7 ilmekle başlıyorum. Şimdi dolama, sola kesme. Aynı şeyi yapacağım. Aralarda 8 ilmek var. Tekrar dolama, sola kesme. Arka parçada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz bu 45 ilmeğin sonuna kadar. Sekiz ilmekten sonra dolama ve sola kesme. Tekrar 8 ilmek. Tekrar dolama ve sola kesme. Ve geriye 6 ilmeğim kaldı yine. Onları örüyorum. ...45 ilmeğin sonuna geldim. Reglam noktasına kadar 3 ilmeğim var. Onları örüyorum. Ve burada artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. Son artırmam. Onu yaptım ve sırayı tamamladım. Şimdi sonraki sıra artırmadan öreceğim sıra olacak. O nedenle işareti değiştiriyorum. Ve bir sonraki sıraya başlıyoruz. Şimdi bakın, birinci sırayı tamamladık. Şu uygulamayı yaptık. İkinci sırada bakın hiçbir işaretimiz yok arada. Bu demektir ki tamamı düz olacak. Üçüncü sırada tekrar modelimize dair yapacağımız bir şeyler var. Bu reglen artırması açısından da şu an artırma yapmayacak olduğum sıradayım. Dolayısıyla bu sırada hiçbir şey yok farklı. Bütün ilmekleri düz örerek sırayı tamamlıyorum. Bu arada şu ilmek dolamaya gelelim. Onu nasıl öreceğimi göstereyim. Bakın ilmek doladığım noktadayım. Bunları ajurlu olabilmesi için önden örüyorum. Yani arkadan örmeyeceğim. O zaman ajur oluşmaz. Önden örüyorum ve ilmek bu şekilde ajurlu oluşmuş oluyor. Sonrakine de gelelim. Evet, geldim bakın, onu da yine böyle örüyorum. Bütün model ilmeklerinde ajurlu ilmeklerimizi hep bu şekilde öreceğiz. Şimdi sırayı düz örerek tamamlayalım. Evet, başlangıç noktasına geldim. Şimdi sıra değişimi olacağı için işaretleyiciyi değiştiriyorum. Bu demektir ki bu sırada artış yapacağım. Hemen artış yaparak başlıyorum. Şimdi modelimizin için 3. sırayı uygulayacağız. Oraya kadar gelelim. Geldik 45 ilmeğin başına. Şimdi 3. sırada ne yapıyoruz? Hemen şuradan bakalım. Bakın başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek öreceğiz. Sonra bu işaretimiz sağ kesme demek. Sağ kesme yapıyoruz. Dolama yapıyoruz. Bir düz örüyoruz. Tekrar dolama yapıyoruz. Sola kesme yapıyoruz.
Yapacağımız işlem şu. Bakın bir önceki dolamanın üzerine düz gelecek. Yani tam ortaya bir düz geliyor. Onun her iki tarafında birer dolama var. Sonra onların yanında da sağ tarafta sağa kesme, sol tarafta sola kesme. Aslında gerçekten çok kolay. Arada tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek var. Aynı şeyi yapıyoruz. Ben burada bu yapılan şeyleri yazılı olarak da bakın şöyle gösterdim. Birinci sırada yapılanlar, ikinci sıra, üçüncü sırada yapılanlar ve dördüncü sıra şeklinde. Dördüncü ve dörtten 10. sıraya kadar. Sonrası zaten düz devam edecek. O şekilde gösterdim. Dilerseniz bu yazılı tariften faydalanabilirsiniz. Dilerseniz bu şemadan faydalanabilirsiniz. Şurada da yabancı kaynaklarda, yabancı paternlerde bu işlem nasıl yer alır? Fikir olması açısından size onu paylaştım. İsterseniz buna da bakabilirsiniz. Şimdi bu dediğimi yapalım. 45 ilmeğin başındayım. 5 ilmekle başlayıp 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi sağ kesmeyle başlayacağım. Bakın kontrol etmek için bundan sonraki adımlarda bakabilirsiniz. Şu dolama yaptığım ilmekten önceki 2 ilmekte başlıyor. Yani 3. sıranın, modelin 3. sırasının işlemi hep bu dolamadan önceki 2 ilmekte başlıyor. Şimdi o 2 ilmeği sağ keserek başlayacağım. Sağ kesmeyi nasıl yapıyorum? Bakın ilmeklerimin yönü benim bu şekilde uygun olduğu için. Sizin yanlışsa çevirin lütfen. Şöyle ikisini önden alarak ördüm. Sonra bu dolama yaptığım ilmek, ondan önce bir kere dolama yapıyorum. Sonra o ilmeği örüyorum. Yani dolama için ipi öne aldım. Bu ilmeği düz örüyorum. Sonra bunun diğer tarafında yine bir daha dolama yapıp sol taraf olduğu için sola kesme. İlmeklerimin yönünü düzelttim. Sola kesme yaptım. Bakın bu. Her birinde aynı şeyi yapacağız. Arada 5 tane ilmeğimiz vardı. Onu örelim. 1, 2, 3, 4, 5. Zaten bakın yine dolamadan önceki 2 ilmeğe geldim. Oradan da anlayabiliyorum. O 2 ilmeği hep sağa keserek başlıyoruz. Önden ikisine birden şişime geçirdim ve ördüm. Sonra bir dolama yaptım. Merkezdeki ilmeği hep örüyoruz düz. Sonra tekrar bir dolama, sola kesme. Birkaç kere yaptığınızda işiniz çok kolay olacak. 5 ilmek var arada, onu örüyorum. Geldim, bakın yine 2 ilmeği sağ kesme ile başlayacağım. Şöyle bollaştırıyorum. Sağ kesme, dolama, bir düz. Tekrar dolama, sola kesme. Arada yine 5 ilmek. Sağ kesme. Dolama, bir düz dolama, sonra sola kesme. Geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane. Buradan da doğrulayalım. Bakın 3. sıranın sonunda 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim kaldı. Yani doğru oldu. Onları örelim. Evet, bu sıra artış sırasıydı. Şimdi burada artırma yapacağım. Önce ve sonrasında kol ilmeklerini öreceğim. Bu reglan noktasında da artırmalarımı yapıp bu noktaya geleceğim. Öndeki model noktasına. Evet, geldim. Şimdi ön kısımdayız. Modeli yine yapacağız. 3. sırasını. 5 ilmekle başlıyorum yine aynı. Sonra neydi? Bakın bu 2 ilmeği, dolamadan önceki 2 ilmek. Sağ kesme yapıyorum. Arada bir dolama, bir düz, bir dolama, sonra sola kesme. Yine aynı şey. Arada 5 tane ilmeğim var. Bu sırayı da aynen arkada olduğu gibi
tekrar ederek yapalım. Evet, sonda yine 5 ilmeğim var. Onları da örüyorum. Evet, buradaki model kısmı da bitti. Şimdi kol için artırmamı yapacağım. Bu noktada artırmamı yapıp başlangıç noktasına geleceğim. Evet, son artırmayı da yaptım burada ve başlangıç noktasına geldim. Yine işaretleyiciyi değiştiriyorum. Siyaha çeviriyorum. Yani bu sırada artırma yapmayacağım. Böyle başlayalım artırma yapmadan. Ve bir bakalım örgümüze. Bakın. Burası arka parçamız. 1, 2, 3, 4 tane modelimiz. Ön parçada da yine modellerimiz oluştu. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4. Şimdi modele bakarsak bundan sonraki kısım 10 sıra olduğunu söylemiştim, bir tekrarım. Bakın biz 3. sırayı ördük. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sıralarda hiçbir şey yok. Bu demektir ki düz örmeye devam edeceğiz. 7 sıra modelde sadece düz öreceğiz. Herhangi bir ajur yok. Bu 7 sırayı örerken reglen artışlarımız devam edecek. Yani şu an artış olmayan sıradayım. Ama bundan sonraki, yani 4. sırayı öreceğim. Bundan sonraki 5, 7 ve 9. sıralarda yine reglen artışlarımız olacak. Onun dışında diğer sıralar düz bir şekilde devam edeceğiz. Bu 10 sırayı tamamlayacağız. Ondan sonra ikinci kısmında modelin araları, bakın bir öncekinde yerleştirdiğimiz noktaların aralarına yine ajurlarımızı yerleştireceğiz. Orada birlikte devam edeceğiz tekrar. Evet, en son konuştuğumuz 7 sırayı ördüm ve modeli 10 sıraya tamamladım. Bakın şurası 10 sıra oldu. Sonra ilmekleri 100 santimetrelik bir misinalı şişe geçirdim. Şu an biraz ilmek sayısı yeterince olmadı bu şişi doldurmak için. Ben size göstermek için bunu yaptım. Biraz zorluyor şu an örmek. Siz kendi örgünüzde birkaç artırma daha sonra 100 santimetre misinalı şişe geçerseniz daha rahat olur. Yani en az ilmek sayınız 220-230 olursa 100 santimetreye geçebilirsiniz. Şimdi bakın burada şu şeyi de göstereyim. Yaka düşürmeyi de gayet net bir şekilde şöyle yaparsak, şu alt uçlarını birleştirdiğimde bakın ön yakanın arka yakaya göre ne kadar güzel yuvarlak bir şekilde daha aşağıda durduğunu görebiliyoruz. Yaka düşürme yapmamızın sebebi açıkçası zaten bu ön yakayı daha aşağıya almaktı. Şimdi bir modelin tekrarını tamamladık. İkinci modele geçeceğiz. Daha önce de söyledim. Aralara gelecek bu defa ajurlar. Şimdi burada iki tane yöntem var. Birincisi, bakın 10 ilmekten oluştuğu için bir model. Şöyle şu merkezdeki ajurdan devam edip 5 ilmek ilerlersem sağa doğru, ama 10 ilmeğin yarısı 5 ilmeği kaydırmış olacağım. Sağa doğru ilerlersem orada onu görüyorum. Buradan başlamam gerektiğini. Yani şöyle şuradan örgüde de göstereyim. Şu bakın ajurlu ilmek şu. Bundan sonra 5 ilmek sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şu araya ajurla başlayacağım. Zaten bakın şu çizimde de görebilirsiniz. Şuradan itibaren ikinci de bakın 1, 2, 3. Yani ikinci ilmekten sonra ajur yapacağız. Buradan da saydığımda 5 ilmek. Zaten bakın bundan sonra 2 ilmek arada ajurla başlamam gerektiğini görüyorum. Ya da benim de uygulayacağım ve tavsiye edeceğim ikinci bir yöntem var. O da bakın. Şimdi biz burada şu noktaya gelene kadar 10 sıra ördük bu modelde. 10 sırada
5 kere artırma yaptık robada. Her iki taraftan, mesela arka için konuşalım. Bu taraftan da 5 ilmek, bu taraftan da 5 ilmek, ilmek sayımız arttı. Toplam 10 ilmek artmış oldu. Bu da bizim bir tane modelimize denk geliyor. Yani bu uygulamada modelin bu tekrarında ilmek sayımız 10 tane arttığı için bizim bu model alanımız aslında 45'ten 55'e çıkabilir. Yani bir model artmış olur. Bunun için bakın ben şöyle yapıyorum. Başlamadan bu sıraya her iki taraftan bu modelin sınırlarını gösteren bu mavi işaretleyicileri 5 ilmek kaydırıyorum dışarıya doğru. 1, 2, 3, 4, 5. Zaten en başta hatırlarsanız 45 ilmeği işaretlerken kenarda 3 ilmek kalmıştı. Yine o noktaya döndüm. Aynı şeyi burada da yapıyorum. 5 ilmek kaydırıyorum. Ve yine burada da kenarda 3 ilmeğim kaldı. Böylece şu an model alanım 45 ilmekten 55 ilmeğe çıktı ve 5 model yapabileceğim. Zaten bakın burada da ilkinde 1, 2, 3, 4 modelimiz varken ikinci tekrarda 1, 2, 3, 4, 5 modele çıktığımızı görebiliyoruz. Aynı şeyi önde de yapalım. Bu işlem sonraki adımlarda takibinizi de kolaylaştıracaktır. Bakın 5 ilmek kaydırdım. Burada yine 3 kaldı. Bu tarafta da 5 ilmek kaydırdığımda yine burada da 3 ilmek kaldı. Artık model alanımız 55 ilmeğe çıktı ve biz yine şu noktaya döndük. Bakın ilk noktaya döndük. Yine şuradan başlangıcımız nasıldı? Kenardan 7 ilmek örüp sonra ajur ve sol artırma yapmıştık. Şu an yine o noktaya geri döndük. Bu işaretleyicileri geriye aldığımda. Almadan yaptığımızda 5 ilmek kaydıracaktık. Şimdi artık ona hiç ikinci aşamaya bakmamıza gerek yok. Hep şu sırayı referans alacağız ve kenardan 7 ilmekle başlayıp ondan sonra modelimizi kuracağız. Onun başını birlikte yapalım isterseniz. Şu an artırma sırası da olacak. Artırma da yapacağım. Şimdi başlangıç noktasına geldim. İşaretleyicimi değiştirdim. Artırma sıram olacak burası. Artırma ile başlıyorum. Evet, model alanıma geldim. Yine en baştaki gibi 7 ilmek örüp şunu düzelteyim bir saniye. İpimin katını 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi modeli kurmaya başlayacağım. Bir dolama, ardından sola kesme. Sonra aralarda hatırlarsanız 8 ilmek vardı. 8 tane örüyorum. Tekrar bir dolama ve sola kesme. Bakın şimdi kontrol edelim. Şurada şu ajurun üzerindeki ilmek, bakın şu ilmek, şu ilmek. Buradaki ajura kadar arada bakın 1, 2, 3 onunla beraber toplam 5 tane ilmeğim oldu. Onu buradaki çizimden de doğrularsam bakın buradan devam ettiğimde bununla beraber 1, 2, 3, 4, 5 tane sonra ajur. Yani doğru bir başlangıç yaptık. Ama hiç buna ihtiyaç duymadan işaretleyicileri 5'er ilmek kaydırdığımda hep şurayı referans alarak başlayabilir duruma geldim.
Bundan sonraki modellerde de öyle olacak. Şimdi bu 10 sırayı tamamlayacağım. İkinci modeli tamamlayacağım. Üçüncü modele başlarken yine o sırada 10 tane ilmeğim artmış olacak aynı şekilde. Bu ayraçları 5'er ilmek yine dışarılara, kenarlara doğru kaydırarak model alanımı bu sefer 55'ten 65'e çıkaracağım. Yine aynı şekilde buradaki gibi başlayacağım. Bu hem takibinizi hem de başlangıç noktasını belirlemenizi kolaylaştıracak bir yöntem. Ben böyle yapacağım. Size de tavsiye ederim. Siz istediğiniz yöntemle devam edin. Şimdi burada modelleri uygulayarak devam edeceğim. Artışlarımı yapacağım. Kolu öreceğim. Öne geleceğim. Yine aynı şekilde burada ayraçtan sonra 7 ilmek sonra ajur uygulamama başlayacağım. Burayı yapıp tekrar burada da artırmalarımı yapıp en son artırmayı burada yapıp sırayı tamamlayacağım. Bu artırma sıram olacak. Arkasından bir tane artırmadan sıra öreceğim ki modelin ikinci sırası olacak o. Bütün ilmekleri düz. Sonra üçüncü sırada yine tamamen buradaki gibi işaretleyiciden itibaren 5 ilmek örüp yine sağ kesme, dolama, bir düz, dolama, sol kesme. Aynı şekilde o üçüncü sıranın kurulumuna başlayacağım. O sırada artırmalarımı da yapacağım. Üçüncü sıra bittiğinde arkasından tekrar 7 sıra hiç model uygulamadan düz olarak sadece artışlarımızı yaparak 2 sırada bir örmeye devam edeceğim. İkinci modelde bitmiş olacak. Bu şekilde modelleri uygulamaya devam ederek artışlarımızı da yaparak robayı öreceğiz. Şimdi ne kadar öreceğiz? Ona bakalım. Şimdi şu birinci renkten artırma dediğim noktaya dikkat edelim. Burada hem ön hem arka hem de kolda yani artırma yapıyoruz. Yani şu an yaptığımız işlem. 4 noktada her iki tarafında da 4 noktanın artışlarımızı yapıyoruz. Burada toplam kaç artırma yapacağım? Small beden için 30, medium beden için 30, large beden için 31 artırma. İlmek sayılarından takibiniz kolay olacaktır. Bu artırmalar sonucunda bakın small için ön ve arka 105 ilmek olacak. Kollar 75 ilmek. Medium için ön ve arka 107, kollar 77 ilmek. Large için ön ve arka 111, kollar 81 ilmeğe ulaşacak. Bu ilk tur artırmalarımız sonucunda. Bu nokta neyi belirliyor? Bu noktaya kadar hem gövde ön ve arkayı hem kolları artırıyoruz. Bu noktadan sonra kollarımız artık o noktada da daha doğrusu istediğimiz ilmek sayısına ulaştığı için artık kollarda artış yapmayacağız. İkinci tur reglen artışlarında sadece ön ve arkada artış yapacağız. Onu o noktaya geldiğimizde göstereceğim nasıl yapacağımızı. Şu an anlaşıldı umuyorum. Anlattığım gibi modeli uygulamaya devam edeceğiz. Reglen artışlarımıza devam edeceğiz. İkinci sırada bir. Burada verdiğim sayılara kadar artışlarımızı yapıp ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet, birinci roba artırmalarını tamamladım. Şöyle göstereyim bakın. Şu arkadan modelleri sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere model kurmuş oldum. Toplam 30 kere artırma yaptım ve bunun sonucunda medium beden için ön ve arka ilmek sayım 107 oldu. Kollardaki ilmek sayım 77 oldu. Şimdi bu ilk artırmaları tamamladık. Bu sınırı belirleyen neydi? Kolların ilmek sayısı. Şu an kollar yeterli ilmek sayısına ulaştı. Bundan sonra daha fazla artırma yaparsak kollar gereğinden fazla geniş olacaktır. O nedenle artık kollarda artırma yapmıyoruz. Bu sınırı belirleyen buydu. Şimdi ikinci reglen artırmalarına geçeceğiz. Burada sadece ön ve arkada artırmalar yapacağız. Şimdi ben burada bazı sayılar paylaştım ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu ikinci artırmaların sınırını belirleyen şey de şu olacak. 2 tane etken var. Birincisi roba derinliği. Yani şöyle reglen noktasından ölçersek şu uzunluk. İkincisi de beden genişliği. Şimdi bu artırmalarımız bizim aynı zamanda kolları ayırdıktan sonraki beden genişliğimizi belirleyecek. Dolayısıyla şu an bir miktar daha artırma yapmamız gerekiyor bunlar için. Ben 8-12 santimetre bolluk payı ile hesapladım şu an yapacağımız artırmaların sayısını. Yani beden genişliğin, beden ölçünüze göre 10-12 santimetre daha bol olacak şekilde bir bluz tasarımı yaptım. Buna göre
şu an artırmamız gereken ikinci aşama artırma sayıları bakın. Small için 5, medium için 8, large için 10 olarak belirttim. Ama dediğim gibi bu biraz bol durmasını istediğim şekilde hesapladığım sayılar. Siz bu noktada bu sayıları kendiniz belirleyebilirsiniz. Yani daha geniş bir şişe, ilmeklerin yarısını daha geniş bir şişe alıp üzerinizde prova ederek şu uzunluğun ne kadar olması gerektiği ya da beden genişliğinin ne kadar olması gerektiğini prova ederek karar verebilirsiniz. Yani buradaki rakamlar sizin için çok olabilir. Siz kendi tercihinize göre bunları belirleyin lütfen. Şimdi bu ikinci tip artırmayı nasıl yapacağız ona bakalım. Şimdi artırma sırası olacak bu sıra. O nedenle ayrıcı da değiştirdim. Şöyle ayraç çıkmış, yerini düzelteyim. 2 tane reglan ilmeğimiz var. Buradaydı. Şimdi kırmızıya çeviriyorum. Artırma yapacağım çünkü bu sırada. Şimdi artırmalarımız nerede olacak? Arka parça burası. Bakın. Dolayısıyla şuradaki reglan noktasının bu başlangıç tarafında ve burada yine şu reglanın sağ tarafında, arka tarafında olacak. Kol tarafında buradan devam edelim. Bakın burada kolda olmayacak. Diğer üçüncü noktanın yine kol tarafında olmayacak. Bu tarafta olacak. Son olarak da yine burada şu ön tarafında olacak. Artırmamız bu tarafta olmayacak. Buna göre bakalım şimdi. Burada artırma ile şimdi başlıyorum. Çünkü burası arka parça. Artırmamı yapıyorum. Örerek devam edeceğim. Diğer noktaya kadar geleceğim. Evet, geldim oraya. Bakın burası arkaya bakan tarafı reglan noktasının. Burada artırmamı yapıyorum. Bu taraf kol, bakın. Burada artırma yapmadan devam ediyorum. Diğer noktalarda da aynı şey olacak. Arkaya ve öne bakan taraflarda artırma yapacağım. Kol tarafında yapmayacağım. Bu şekilde ikinci artırmalarımızı da tamamlayalım. Evet, ikinci roba artırmalarını da tamamladım. Ben şöyle göstereyim. Şu roba derinliği lastikten itibaren bu ucuna kadar 22,5 santimetre olacak şekilde ikinci roba artırmalarına devam ettim. Bu roba derinliği için önereceğim uzunluklar bakın bedenlere göre şurada belirttiğim gibi. Şimdi artık burada benim için artırmalar sona erdi. Bu noktada yapacağım şey artık gövdeyle kolları ayırmak ve sonrasında gövdeyi örmek. Bunun için öncelikle başlangıç noktasındayım. Buradan şöyle bakın, arka parça burası. Buraya kadar, yani kol hizasına kadar örerek geliyorum. Evet, oraya geldim. Şimdi artık bu reglan işaretlerini çıkarabiliriz. 2 tane ilmeğimiz vardı arada. Bunu birer ilmek paylaştıracağım. Yani bir ilmeği arkaya aldım. Diğer ilmek kolda kalacak. Bu arada bu model bölgesini gösteren işaretleyicileri, mavi işaretleyicileri çıkarmadım. Bunları gövdede de kullanmaya devam edeceğim. Şimdi kolları daha sonra öreceğiz. O nedenle kol ilmeklerini şöyle bir ip parçasına geçireceğim. Bir iğneye geçirdiğim ipe şöyle bütün ilmekleri alacağım. 77 taneydi kol ilmeğim. Birer tane de bu kenardan reglan ilmekleri gelecek. 79 olacak. Kol ilmeklerinin hepsini aldım.
Bu tarafta da yine aradaki 2 tane reglan ilmeğinden bir tanesini kola alıyorum. Diğeri önde kalacak. İpi bağlayalım. Şu an kol ilmeklerini ayırdım bu kol için. Bakın şöyle. Şimdi önle arkayı birleştireceğiz. Bu arada araya kol altı için ilmekler alacağız. Onlar kaç tane olacak? Hemen bakalım. Small için 8, medium için 10, large için 12 tane. Şimdi ben 10 tane alıyorum. Şöyle alacağım ilmekleri. Daha önce de birçok kez gösterdim. Bakın ipi şöyle işaret parmağımla bir kere doluyorum. Bir daha doluyorum. İlk ipin içinden ikinci ipi alıyorum. Bir tane oldu. Bu şekilde 10 tane ilmek alacağım. On tane ilmeği aldıktan sonra artık ön ve arkayı birleştirebiliriz. Bunu da çıkartıyorum artık. Örerek devam edeceğim. Dediğim gibi bu model alanını gösteren işaretleyicileri çıkarmıyorum. Şu an ara sıradayım, o nedenle düz örerek devam edeceğim. Aynı işlemi diğer kol içinde yapacağız. Şuraya kadar örüyorum. Evet, oraya geldim. Yine bu ilmeklerin bir tanesini öne aldım. Diğeri kolda kalacak. Yine kol ilmeklerini bir ip parçasına geçireceğim. Evet, yine sonuna geldim. Bu 2 tane ilmekten bir tanesini yine kola dahil ettim. İkinci kol ilmeklerimizi de ayırmış olduk. Şimdi kol altına yine 10 tane ilmek alarak iki tarafı birbirine bağlayacağım. İlmekleri aldım. Şimdi bu tarafla birleştiriyorum. Bu işaretleyici kalsın ama artık 2 taneye gerek yok. Tekli bir işaretleyici işimizi görür. Başlangıç noktamızı takip edebilmek için. Böylece her iki tarafın kol ilmeklerini ayırdık. Ardından kol altlarını birleştirdik. Şöyle bir bakalım. Evet, bu kol. Diğer kol da aynı şekilde. Şu an sadece şişte ön ilmekleri, arka ilmekleri ve bu kol altına aldığımız ilmekler var. Bu ilmeklerle gövdeyi aşağıya doğru öreceğiz. Şimdi dediğim gibi bu model alanını yine korudum ve oralarda modeli uygulamaya devam edeceğim. Şu an ara düz sıralardayım. Model başlangıcına geldiğimde bir kez daha görüşelim. Orada ne yapacağımı göstereyim size. Evet, model kurulumunu yapacağım sıraya kadar geldim. Bakın şöyle kol altından göstereyim. Birkaç sıra daha ördüm.
Şimdi model sırasındayım. Öncelikle şöyle bir göstereyim. En son bakın kenardan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane model kurmuşum. Bundan sonra aşağıya doğru bu düzeni koruyacağım. Yani 10 tane model bu sırada. Bir sonraki sırada şu aradaki gibi 9 tane olacak. Sonra tekrar 10, sonra tekrar 9 şeklinde devam edecek etek ucuna doğru. Şimdi burada 10 tane olduğu için bir sonraki sıra 9 model olacak. Şimdi ona göre bakalım. Şöyle öncelikle model alanına kadar öreyim. Başlangıç noktasındayım şu an. Model alanımız yine bu mavi işaretleyicilerle belirlenmiş durumda. Onları çıkarmamıştım. Şimdi oraya geldim. Şimdi bir tane daha öreyim. Şimdi bakın şu ilk çizimde hatırlarsanız başlangıçta nasıldı? Kenardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane örüp o şekilde model kurulumunu yapıyorduk. Yine bunu koruyacağız ama ufak bir farkla. Şimdi buradan 7 tane örersem bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam buraya denk geliyor. Yani bir önceki modelin üstüne. Halbuki ben araya yapmak istiyorum. Yani şuraya yapmak istiyorum. O nedenle bir tane kaydıracağım. Bir tane kaydırmak demek 5 ilmek. Toplam model ilmek sayımız 10 ilmek olduğu için yarısı kadar. Yani 5 ilmek kaydıracağım. Dolayısıyla bu 9 model kuracağım sıralarda kenardan 7 yerine 12 tane öreceğim. O şekilde başlayacağım. Bir sonrakinde 10 model kuracağım sırada yine 7 ile başlayacağım. Yani bu kuralımız yine geçerli. Sadece bir seferinde 7 yapıyorum. Bir sonrakinde 12 yapıyorum. O şekilde gerisi zaten tamamen aynı. Yani şöyle 12 tane öreceğim şimdi. Bakın 12 tane ördüğümde tam bir önceki araya, daha doğrusu bunların tam ortasına gelmiş oldu. Yani doğru yerde olduğumu buradan da anlıyorum. Yine aynı şekilde bir dolama bir sola kesme ile başlayacağım. Aradaki ilmek sayımız hep sabit 8. Sekiz tane ördükten sonra yine bir dolama bir sola kesme. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. En sondaki bakın şu iki modelin ortasına bir tane daha model yapacağım. Sonra bu yanlarda ben model yapmadım. Böyle tercih ettim. Siz dilerseniz oralara da yerleştirebilirsiniz. Sonra ön tarafa geldiğimde yine model alanımı belirleyen işaretleyiciye geldikten sonra burada bakın yine 7 değil 12 tane ilmek geçip şu orta noktaya geleceğim. Buradan başlayacağım. Yine en son burada da son iki modelin ortasındaki son modeli uygulayarak bu başlangıcı da kurmuş olacağım. Sonraki sırayı zaten biliyoruz. Arada bir sıra düz ördükten sonra ondan sonraki hep yaptığımız işlemle modeli uygulamaya devam edeceğim. Evet, bu şekilde gövdeyi örelim istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet, beden örmeye devam ettim. Bakın kol altından itibaren yaklaşık 30-31 santimetre kadar ördüm. Şimdi bu beden boyuyla ilgili tavsiyelerimi paylaşayım ama elbette ki siz kendi tercihinize göre istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Benim önerim small için 33, medium için 34, large için 35 santimetre. Bunlar lastik dahil uzunluklar. Şimdi ben dediğim gibi 30-31 santimetre kadar ördüm. 2-3 santimetre kadar da lastik örerek bedeni tamamlamış olacağım. Başlangıç noktasına geldim. Şimdi burada lastiğe başlayacağım. Yakadaki lastikle aynı lastik olacak. Yani şöyle bakın, düzleri arkadan alıyorum, arka parçasından. Tersler normal.
Düzleri arkadan, tersleri normal alıyorum. Bu şekilde lastiği örelim. Bu başlangıç işaretleyicisi hariç diğer işaretleyicileri çıkartabiliriz artık. Evet, lastiği ördüm. 3 santimetre oldu. Şimdi ilmekleri artık kapatacağım. Örerek kapama yöntemiyle kapatacağım. Siz dilerseniz farklı yöntemleri de kullanabilirsiniz. Şimdi klasik ilmekleri öreceğiz önce. Düz ilmek olduğu için düz örüyorum. İkinci ilmeğim ters ilmek, onu ters örüyorum. İlk ilmeği ikincinin üzerinden geçiriyorum. Sonra yine bir düz ilmek var, düz örüyorum ve ilkini üzerinden geçiriyorum. Hep bu şekilde ilmekleri olduğu gibi örüp kapatacağız. Bu yöntemle kapatacaksanız elinizi gevşek tutabilirsiniz bir miktar, ya da farklı esnek kapama yöntemleri var, onları da kullanabilirsiniz. Bütün ilmekleri bu şekilde kapatıyoruz. İlmekleri kapattım, ipimi kestim. Şimdi bakın şu son nokta, daha düzgün durması için bu noktanın ufak bir işlem var, onu yapacağım. İğneye geçiriyorum ipi. Şöyle karşı tarafa birleştiriyorum. Ve ipi gizliyorum. Evet, sıra kollarda. İlk iş olarak bu ip parçasını aldığımız ilmekleri şişe geçiriyoruz. Şiş olarak yine 3,5 numara ama 40 cm misinalı şiş kullanacağım. Dikişsiz bir şekilde öreceğim. İlmekleri şişe geçirdim. Benim 79 tane ilmeğim var. Şimdi kol altına hatırlarsanız ilave ilmek almıştık bedende. Medium beden için 10 ilmek almıştık. Şimdi kola da yine aynı sayıda ilmek alacağım. Şu bakın boşluğu kapatmak için. Ortasından başlayacağım. Bu 10 ilmeğin şu kenardan sayıyorum. 1, 2, 3. Şu 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan başlayacağım. İpimi bağlıyorum buradan. Bu taraftaki 5 ilmeği çıkaracağım şimdi. 1 oldu. 2, 3, 4, 5. Buradan 5 tane ilmeği çıkardım. Şimdi kol ilmeklerine devam edeceğim ama arada bakın şöyle bir boşluk daha var. Onu da kapatmak istiyorum. Onu da şöyle yapacağım. Şu aradan, bakın şu aradan şu ilmeği alıp şişe takacağım. Ve onu kolun ilk ilmeğiyle birlikte şöyle sağa keserek öreceğim. Bu boşluğu da kapatmış olduk.
Şimdi kol ilmeklerini örüyorum son ilmeğe kadar. Evet, son ilmeğe kadar ördüm. Şimdi onu önce şöyle alıyorum. Bu arada da yine şu boşluğu kapatmak için aynı işlemi yapacağım. Bunun için şuradan şöyle aradaki ilmek parçasını şişe alıp bu defa sola keserek iki ilmeği birlikte örüyorum. Bakın böyle. Ve şimdi yine kol altı ilmeklerine geldik. Kalan 5 tane ilmeği alacağım. Evet, ilmeklerimi tamamladım. Burası şimdi sıramızın yine başlangıcı. Bir işaretleyici yerleştirelim. 79 ilmeğim vardı ipe takılı olan. 10 tane de kol altından aldım. Benim 89 tane ilmeğim oldu. Şimdi düz örgüyle başlıyorum. Turlar halinde düz örgüyle bir miktar öreceğim. Ne kadar öreceğim fikrini paylaşayım sizinle yine. Şöyle bakın, benim tavsiyem kol altından itibaren small için 7, medium için 8, large için 9 cm. Ama elbette ki siz istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben 8 cm yapacağım. Ucunda 2 cm lastik olacak. Lastik de dahil bu ölçülere. O nedenle 6 cm kadar şimdi düz örgüyle devam ediyorum. Evet, kol altından itibaren 6 santimetre kadar ördüm. Şimdi lastiğe başlayacağım. Lastiğe başlarken bir miktar ilmek kesmek istiyorum. Bakın şu kolda göstereyim. Hafif karpuz kol gibi durması için lastik kısmının. Ben 19 tane ilmek kestim. Güzel bir görüntüsü oldu. 15-20 ilmek arası keserseniz sizler de böyle bir görüntü elde edebilirsiniz. İlmek aralığını, kesme aralığını belirlemek için 89-19'a bölüyorum. 4,5 gibi bir rakam çıkıyor. Yani 1,4-1,5 ilmekte bir kesme yaparsam yaklaşık o sayıyı tutturmam mümkün olacak. Şimdi başlangıç noktasındayım. Hem lastiğe başlıyorum hem de keseceğim. Yine lastik trim bu şekilde, bakın düzleri arka parçasından alarak örüyorum. 1, 2, 3 tane ördüm. 4 ile 5'i keselim mesela. Şu ikisini birlikte alıyorum. Şu an 5 ilmekte bir kesme yaptım. Şimdi 4'te kesme yapalım. 1, 2 ördüm. 3 ile 4'ü kesersem de 4'te bir kesme yaparım. Bakın 3 ile 4'ü birlikte aldım. Bu şekilde 19 tane kesme yapacağım. 70 ilmeğe düşmüş olacağım. Kesmeleri tamamladım. Şu an 70 tane ilmeğim var. Şimdi lastik öreceğim. 2 santimetre kadar. Yine düzleri arka parçasından alarak tersleri normal örerek lastiğime devam edeceğim. 2 santimetre lastiği tamamladığımda şu bel lastiğinde olduğu gibi ilmeklerimizi kapatacağız ve örgümüzü tamamlayacağız. Evet, bluzu tamamladım. Son halini sizinle şöyle paylaşayım. Henüz bloklama yapmadım. Bloklama yaptıktan sonraki görselini de yine paylaşırım inşallah. Böylece bu videoda anlatacaklarımın sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Sevgiyle kalın.